Merhabalar. Daha önce bir videomda alüminyum folyo ile ilgili size önemli bilgiler aktarmıştım. Alüminyum folyonun sıcakla fırınlarda, tepsilerde kullanımının ne kadar tehlikeli olduğundan bahsetmiştim. Bugün de sizlere pişirme kağıtlarında ne gibi durumlar var? Tehlikeli midir? Kullanmamız sağlıklı mıdır? Sağlıksız mıdır? Bir sakınca var mıdır? Bundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle hemen belirtelim. Piyasada iki cins pişirme kağıdı bulunmaktadır. Hani en çok da yağlı kağıt olarak tabir edilmektedir. Aslında yanlış bir terimdir. Bunların adı pişirme kağıdıdır. Biri kahverengi, biri beyaz olarak görmektesiniz. İki cins satılmaktadır. Hemen söyleyelim. Bu ağırlatılmış, beyazlatılmış, bu beyazlatılmamış olarak lanse edilmektedir. Kullanılan bir takım kimyasallardan dolayı gelmektedir ismi böyle. Daha çok tepsilerde gıdanın tepsiye yapışmasını, tepsinin kirlenmesini engellemek amacıyla kullanılan bir ajandır, bir maddedir bu malzeme. İki cinsi bulunuyor demiştim. Kahverengi olanlar beyazlatılmamış, diğerleri de beyazlatılmıştır. En önemli özellikleri bu pişirme kağıtları 220 derece sıcaklığın üzerinde zarar görmeye başlıyor. Dolayısıyla siz gıdanızı fırınınızda pişirirken eğer sıcaklığı 220'nin üzerine ayarlamış ve doğrudan maruz bırakıyorsanız sıkıntı oluyor. Çünkü bu tarz bazen hatta 220 derecenin üzerindeki pişirmelerde kağıdın en çok da beyazda gözlenir. Kahverengileştiğini, karardığını görürsünüz. Aslında yanmaya başlıyor ve bir takım kimyasallar gıda ile reaksiyona girebiliyor. Bu istemediğimiz bir durum. Her ikisi için de geçerli olan bir şey var. Ortak nokta şu: 220 derecenin üzerinde olmaması gerekiyor. Önerilen sıcaklık 180 derecenin üzerine çıkmaması, 180'i aşmaması önemli. Yandıktan sonra da kullanımı çok zararlı oluyor. Sanıldığı gibi hayvansal veya bitkisel bir yağ ile muamele edilerek hazırlanmış kağıtlar değil bunlar. Bunlar yağlıymış gibi kayganlık hissi verir. Bakınız şöyle, yağlı kağıdı zaten ellediğinizde kağıdı yağlı gibi his verir. O yüzden de halk arasında bu yağlı kağıt olarak söylenir. Halbuki bu yağ bildiğimiz hayvansal bitkisel yağ değil. Tekrar kullanılması imkanı sağlıyor bu yağlar. Eğer pişirme kağıtları zarar görmediyse tekrar kullanılabiliyor ama benim size tavsiyem bir kez kullandıktan sonra tekrar kullanmamanız. Çünkü o sıcaklıkta yapısı değişmeye başlıyor. Bunu tekrar siz bir sıcağa maruz bıraktığınızda tehlikeli olabiliyor. Bu kahverengi olanlar beyazlatılmamış kağıttan üretilip silikonla kaplanmış oluyor. Bunların bir takım özel durumları var. Silikonize maddeler içeriyorlar ve bu yüzden o kayganlık hissi oluşuyor. Yapışmaya karşı da bu yüzden etkililer. Bu yüzden tepsiye yapışmıyor, gıdaya yapışmıyor. Buradan geliyor, silikonize maddelerden geliyor. Peki bu silikonize maddeler nedir? Hangi maddelerden, hangi kimyasallardan oluşuyor? Bunlardan bir tanesi mum, diğeri wax, reçine, kromsterat ve diyamant gibi malzemelerden oluşabiliyor. Ancak şu an piyasada diyamantın kullanımı yasaklanmış vaziyette. Yani pişirme kağıdı olarak satılan bu malzemelerde diyamant kullanılması yasak. Diyamant kullanılmıyor. Çünkü diyamant denen madde gıda ile teması tehlikeli. Petrol türevli bir malzeme bu diyamant ve pişirme kağıdında zararlı etkilere yol açabilir. Gıda ile de reaksiyona girdiği için kanserojen etki oluşturabiliyor. Hemen bu ayrımı yapalım. Şu an piyasadaki pişirme kağıtlarında diyamant maddesi kullanılmıyor. Dolayısıyla kullanılan maddeler bu saydığım kimyasallar olduğu için gıda ile reaksiyonu ve 220 dereceyi aşmadığı sürece bir sıkıntı yok. Yüksek ısıda peki fırınınızı 220 derece ve üzerine sıcaklığa getirdiğinizde ve bunu pişirdiğinizde bu kullanılan pişirme kağıdının üretiminde kullanılan maddelerle gıda reaksiyona girmeye başlıyor. Yani 220 derecenin üzerinde bu kimyasallar çözünmeye ve gıdaya transfer olmaya başlıyor. Dolayısıyla en önemli dikkat etmemiz gereken şey, pişirme kağıtlarına asla sıcaklık ayarını 220'nin üzerine geçmeyeceğiz. 180 derece ideal olan ve
Bu pişirme kağıtlarımızı burada gördüğünüz gibi ızgara telinin üzerine direkt koyduğumuzda ve özellikle fırınların bu ızgara telinin üzerindeki bu ısı kaynağının olduğu noktaya temasında ne kadar yakın olursa kağıdın, bu pişirme kağıdının yanma ihtimali çok artıyor. Dolayısıyla da yanması demek gıda ile reaksiyona girmesini kolaylaştırıyor demektir. Siz olun, pişirme kağıdınızı tepsinize yerleştirin. Gıda maddelerini üzerine koyduktan sonra fırınlayabilirsiniz. Ancak bir ızgara telinin üzerine pişirme kağıdını koyup seyrek aralıklarla gıda maddenizi koyduğunuzda lokal yanıklar oluşacak ve o yanıklarla beraber gıda maddenize bu kimyasallar geçebilecek. Pişirme kağıtları oldukça tehlikeli bir boyuta ulaşacaktır. O yüzden doğrudan ısı kaynaklarından uzak tutmakta fayda var. Bunlara dikkat edersek pişirme kağıtlarının kullanımı şimdilik kanıtlanmış bir zararı olmadığı için güvenlidir.